Bu mantının hamuru. Ya hallederim. Ben bir bakayım boyutuna. Benimkiyle karıştırma yöntemim de akıllı ha. Komik, öğreniyor musun? Eline verdin çizgiyi. Yavrumu. Ağzını gördüm. Destan köfte. Hayır. Ne arıyorsun? Muhtemelen 3 limon yapıyorsa içine 3
Sesi duyacaksınız ya. Bir dakika. Bunları dizeyim ben. Böyle geç kanka. Geleyim alayım mı? Keser. Bence. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Beşlik olmaz adam diyor. Yanıyor. Aslında Anadolu'ya ait içli köfte. Yani Maraş, Mardin, hani Türkiye'ye de zaten sınır olduğumuz için Anadolu kültürü olarak geçiyor. Ya herkesin de ayrı bir lezzet katarak ürettiği bir yemek aslında. Buralarda atıştırmalık olarak geçer ama bizim yöremizde Kahramanmaraş'ta ana yemek olarak geçer. En özel yemeklerimizdendir. İçine koyduğun malzemeler tamamen senin tercihindir. Her yörede farklı şeyler kullanılır. Mesela ben ceviz kullanıyorum. Bazı yerlerde badem içi kullanıyor. Bazı yerlerde fıstık içi kullanılıyor. Herkes farklı şeyler kullanıyor mesela. Evet. Çabuk ol da müşteriye bakacağım. Geliyorum. Tamam, panik yapma. İşim var diyorsun. Hoppa. Buyurun. İki tane alabilir miyiz? Tabii ki hoş geldiniz. Afiyet olsun. Kaç tane? İşik yapıyorum. Kaç tane çiğ börek? Börekler Börekler peynirli. Peynir, patates, kıyma. Neyle olsun? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hı? 4 tane alalım. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Üç tane. 3 tane. Hemen vereyim. Evet. Şöyle yapsak. Haberleşiriz. ...80'li yıllarda Kahramanmaraş'ta işlerimiz bozulunca İstanbul'a gelmiştik. Ne yapacağımıza karar veremiyorduk. Çünkü orada bayağı bir borç miktarı vardı. Borçluyduk çünkü. O borçları ödememiz gerekiyordu. Tam böyle çaresiz kaldığımız anlarda annemden bir fikir çıkıyor. Annem babama diyor ki ya Ali içli köfte yapsam satabilir misin diyor. Elimizden ancak bu gelir diyor. Çünkü ceplerinde hiç para yok. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çaresizler. Babam da mecburen satarım diyor. Satmak zorundayız diyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir otel odasında kalırken Gazi Osman Paşa'da bir göz ev buluyoruz işte. O evde kalıyoruz. Orada annem içli köfte yapmaya başlıyor. Babam satmaya başlıyor. Gazi Osman Paşa'da ilk yıllar. Daha sonra Beyoğlu'na geliyoruz. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne. Ama ben o zaman askere gidiyorum. Ben önce bir lahmacun salonunda çalışıyordum. Sonra ben askere gittiğimde Beyoğlu'na taşınmışlar. Askerden geldiğimde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde satıyordu. Annem evde yapıyordu içli köftelerini, babam tencereyle satıyordu. Yıllarca hep öyle sattı. O sattığı içli köftelerle borçlarını ödedi. Artık Beyoğlu'nun, İstiklal Caddesi'nin bir yüzü olmuştu babam. Babamı herkes seviyorlardı. İçli köftesini çok seviyorlardı.
İşte 2004 senesinde de babam burayı, Sabırtaşı restoranı bize tuttu. Burada yemeklerimizi yapmaya başladık, içli köftelerimizi yapmaya başladık. Orada Kahramanmaraş yemekleri de yapıyoruz. Ama babam hep burada sokakta içli köftesini satmaya devam etti. 2009'da da babam rahmetli oldu, vefat etti. Babam rahmetli olunca bu beyaz önlüğünü ben giydim, tezgahının başına geçtim. Ben satmaya başladım artık. Babamın anısını yaşatmaya başladım. Sonra işte evlendim. Evlendikten sonra eşim Fatma Hanım da yukarıda yemeklerimizi yapıyor salonda, Sabırtaşı restoranda. Daha önce hep annem yapıyordu, babam satıyordu. Şimdi benim eşim Fatma Hanım yapıyor, ben satıyorum. Biz de seviyoruz. Özellikle ben bu sokaktaki tezgahın başında olmayı çok seviyorum. Çünkü burası benim için farklı bir dünya. En başta bana babamın emaneti. İşte içli köfte tezgahı, beyaz önlüğü, kravatı hep babamın bana emanetleri, en büyük emanetleri diyebilirim. İşte olmadı o iş, biliyor musun yani? Ben dedim olmayacağını söyledim size.